Karınızdaki hızlı süreç başladı ve kadın erkek ilişkilerinde artık hiçbir şey eskisi gibi değil. 40 yaşına gelen bir kadının psikolojisinde öyle bir değişim oluyor ki 15 yıldır tanıdığınızı sandığınız kadın bir anda tamamen farklı birine dönüşüyor. Ve siz orada durmuş ne oldu bu kadına diye soruyorsunuz. Bana da birebir aynılar oldu. Her yerde aynı hikaye tekrarlanıyor. Milyonlarca erkek istikrarlı ve güvenilir eşlerin nasıl kırışıklıklı gençlere dönüştüğünü görüyor. En kötü yanı herkes şaşırıyor. Oysa uyarı işareti yıllardır kadının biyolojisinde yazılıydı. Benim gibi 22 yıldır berabersiniz. Çocuklarınızı büyüttünüz, bir hayat kurdunuz diye kadınınızın geleceğe karşı bağışık olduğunu mu sanıyorsunuz? Kardeşim, hayalde yaşıyorsun. Her kadının psikolojisinde bir saatli bomba var ve bu bomba 35 ile 45 yaş arasında bir yerde patlıyor. Patlayabilir değil, patlıyor. Benim kafamda patladı. Tek soru patladığında ne kadar hasar verecek? 40 yaşına gelen bir kadın evlendiğin kişi değildir artık. Olgunluktan veya bilgelikten bahsetmiyorum. Beyin kimyasının, önceliklerinin, benlik algısının tamamen yeniden yapılandırılmasından bahsediyorum. 30 yaşında anne ve eş olmaktan memnun olan kadın 40 yaşında ona için çılgınca açlık duyuyor. Ve bu açlık birlikte kurduğunuz her şeyi yok eden şeyler yaptırıyor ona. Bak, her kadının öz değeri kumdan bir temel olan görünüş üzerine kurulu. Doğduğu andan itibaren toplum ona şunu söylüyor. Değerin güzelliğine eşittir. Güzere ol, arzu edilir ol, istenilir ol. Bu programlama 20 yıl boyunca 15'ten 35'e kadar kusursuz çalışıyor. Erkekler peşinden koşuyor, iltifatlar akıyor, kendini değerli hissediyor. Sonra biyoloji her zaman yaptığını yapıyor. Verdiğini geri alıyor. 40 yaşında aynaya bakıyor ve bir yabancı görüyor. Korkunç göründüğü için değil, farklı göründüğü için. 1000 gemiyi yüzdüren yüz artık tek bir başı bile çeviremez hale geliyor. Erkekleri aptal eden vücut artık en ihtimalle kibar gülümsemeler alıyor. Bu kibir meselesi değil, bu kimlik çöküşü. Tüm benlik algısı arzu edilmek üzere kuruluydu. Ve şimdi o arzu sabah çiğ gibi buharlaşıyor. Peki ya bundan sonra ne olur? Bir profesyonel sporcuyu düşün. Tüm kimliği, özdeğeri, her şeyi fiziksel performansına bağlı. Sonra yaş yetişiyor, kötü değilsin ama eskisi gibi de değilsin. Eskiden yaptıklarını yapamıyorsun. Şimdi bu psikolojik krizi 10 ile çarp. Karının güzelliğinin solduğunu fark ettiğinde kafasında olanları anlayacaksın. Ama işte tehlikeli kısım başlıyor. Modern kadınlar bu doğal süreci kabul etmek yerine panikliyor. Gerçeğe karşı öfkeleniyor. Zamanın kendisine savaş ilan ediyor. Ve bu savaşın ilk kaybı senin evliliğin oluyor. 22 yaşında bir iltifat arka plan gürültüsüdür. Gözlerini devirir. Evet tamam ateşliyim biliyorum. Ama 42 yaşında aynı iltifatı aldığında beyni dopaminle patlıyor. Sonunda kanıt hala yapabiliyor. Görünmez olmadığının doğrulaması. Bir yabancıdan gelen o tek iltifat 10 yıllık bağlılığından daha değerli hale geliyor. Neden? Çünkü senin bağlılığın zorunlu. Evlisiniz, çocuklarınız var. Ne yapacaksın? Karını çekici bulmayacak mısın? Ama kahve dükkanındaki rastgele adam ona gülümsediğinde bu saf onay. Hala oyunda olduğunun kanıtı. Ve dışarıdan ilk onay tadını aldığında bitti. Hemen değil ama kaçınılmaz olarak. Evliliğin tehlike bölgesine girdiği anı bilmek istiyor musun? 70'ci utanç yerine gülümseyerek anlatmaya başladığında, eski erkek arkadaşlarını tiksintiye değil nostaljik bir şekilde andığında, bekar günlerindeki hikayeleri geride bıraktığına şükretmek yerine patlayan gözlerle anlattığında geri sayım başladı demektir. Okulda öğretmedikleri acımasız biyoloji dersi var. Kadının beyni yaşlandıkça kelimenin tam anlamıyla yeniden kayboluyor. 25 yaşında onu canlı hissettiren kimyasal ödül sistemi 45 yaşında tükeniyor. Eskiden onu zevk hormonlarıyla dolduran şeyler şimdi zar zor bir dalgacık yaratıyor. Düşün bunu. 20 yaşında el ele tutuşmak kalbini hızlandırıyordu. 40 yaşında bir şey hissetmek için duygusal bir depreme ihtiyacı var. Nörolojik yolları o kadar değişmiş ki senin romantik akşam yemeğini boya kurumasını izlemek gibi geliyor ona. Planladığın hafta sonu kaçamağı beyni rutin bakım olarak işliyor. Yıllardır mükemmelleştirdiğin samimi anlar arka plan gürültüsü olarak kaydediliyor. Herhangi bir şey hissetmek için giderek daha aşırı uyaranlara ihtiyaç duyuyor. Ve sen dostum aşırının tam tersisisin. Rahatsın, güvenlisin, nörolojik olarak görünmezsin. İşte bu yüzden kadınların en acımasız ihanetleri 35 yaşından sonra gerçekleşiyor. Kötü oldukları için değil, çaresiz oldukları için. Tekrar canlı hissetmek için çaresizler.
Önemli olmak için çaresizler. Yaşlanan bir eşten daha fazlası olmak için çaresizler. 20 yaşında el ele tutuşmaktan memnun olan aynı kadın, 40 yaşında sadece bir kıvılcım hissetmek için tam bir duygusal ilişkiye ihtiyaç duyuyor. 15 yıl sadık kalan aynı kadın birdenbire hayal bile edemeyeceği zulümlere muktedir hale geliyor. Sayısız kez gördüm, kendim yaşadım. 3 çocuklu sadık anne kişisel antrenörüyle kaçıyor. Kiliseye giden eş kocasının en iyi arkadaşıyla ilişki başlatıyor. Mükemmel kadın internette tanıştığı biri için tüm hayatını havaya uçuruyor. Ve her seferinde koca aynı şeyi söylüyor. Hiç göremedim gelenine. Gerçekten mi? Aynaya tiksintiyle baktığını hiç fark etmedin mi? Yabancı erkekler onu fark ettiğinde nasıl ışıldadığını hiç görmedin mi? Fiziksel olarak işleri yürütürken duygusal olarak uzaklaştığını hiç hissetmedin mi? İşaretler her zaman orada. Nostaljiyle başlıyor. Geçmişini romantikleştirmeye başlıyor. Çılgın yıllarını daha önce olmayan bir parıltıyla anlatıyor. Eski fotoğraflar çıkarılıyor, eski erkek arkadaşlarla ilgili hikayeler utançtan hüzünlü anımsama moduna geçiyor. Artık şu anda yaşamıyor. Giden bir geçmişin yasını tutuyor. Sonra yeni arkadaşlar geliyor. Özellikle kendini bulmuş, boşanmış kadınlar. Bunlar arkadaş değil, daha iyisini hak ediyorsun diye bir uyuşturucu saplayan satıcılar. Şarap geceleri için toplanıyorlar ama bunlar gerçekte şikayet seansı. Ne kadar baskı altındaymışlar, şimdi ne kadar mutlularmış, notlar karıştırıyorlar. Senin istikrarlı evliliğin onların zehirli merceğinden hapishaneye dönüştürülüyor. Sosyal medya onun yeni gerçekliği oluyor. Saatlerce dikkatlice düzenlenmiş hayatlarda geziniyor, kendi perde arkasını herkesin öne çıkanlarıyla karşılaştırıyor. Algoritma ne görmek istediğini öğreniyor. Dönüşüm hikayeleri. Yeniden başlayan cesur kadınlar. 40 sonrası aşk. Her kaydırma paniğe kapılmış beynini inanmak istediği şeyle doğruluyor. Herkes daha iyi yaşıyor ve onlara katılmak için çok geç değil. Fiziksel değişimler dalgalanmalar halinde geliyor. Önce hafif bakım, yeni cilt bakım rutinleri, saç tedavileri, asla yapmayacağını söylediği işlemler. Sonra tırmanma, sert diyetler, takıntılı egzersiz, kızının dolabına ait kıyafetler, iyi görünmeye çalışmıyor, genç görünmeye çalışıyor. Son olarak duygusal geri çekilme. Alana ihtiyacı var, kendi zamanı daha önce var olmayan gizemli taahhütler. Ya sürekli kavga ediyor ya da tuhaf bir şekilde hoş. İkisi de kötü işaret. Biri senin aleyhine dava inşa ettiği anlamına geliyor. Diğeri zaten yaptığı veya yapmaya planladığı şey hakkında suçluluk yönettiği anlamına geliyor. Beni asıl çıldırtan ne biliyor musun? Toplum bu yıkımı teşvik ediyor. Her dergi, her talk show, her terapist ona mutlu olmayı hak ettiğini söylüyor. Kendini bulması gerektiğini, asla razı olmaması gerektiğini, panikini doğruluyorlar. İsyanını cesaretlendiriyorlar. Ailenin yıkımını kutluyorlar. Ona duygularının taahhütlerinden daha önemli olduğunu söylüyorlar. Mutluluğunun çocuklarının istikrarından daha önemli olduğunu, arzularının yarattığı yıkımdan daha önemli olduğunu. Kimse ona gerçeği söylemiyor. Güzelliğin herkes için solduğunu, dikkat bırakman gereken bir uyuşturucu olduğunu, kalıcı bir şey inşa etmeni, geçici bir şeyin peşinden koşmaktan daha önemli olduğunu. Kimse ona kovaladığı heyecanın sadece beyin kimyası olduğunu söylemiyor. Anlam değil. Özlediği kelebekler sadece kaygı, aşk değil. Arzuladığı tutku sadece yenilik, derinlik hiç değil. Kimsenin kabul etmek istemediği bir başka gerçek var. Arkadaşlarının rolü her şeyi yıkmakta. O takıldığı boşanmış arkadaşları biliyor musun? Kocalarını terk eden ve şimdi hayatının en güzel dönemini yaşayan güçlenmiş kadınlar. Onlar arkadaşı değil, satıcıları. Ona bilgelik kılında zehir besliyorlar. Daha iyisini hak ediyorsun, hayat çok kısa, bir kere yaşıyorsun, onu uçuruma doğru itiyorlar. Çünkü dipte arkadaşa ihtiyaçları var. Doğru seçimi yaptıklarına dair onaya ihtiyaçları var. Ve kötü bir kararı başka birinin aynısını yapmasını izlemek kadar doğrulayan hiçbir şey yok. Karın boşanmış kadınlarla daha fazla zaman geçirmeye başladığında ne olduğunu izle. Aniden her normal evlilik sorunu istismara dönüşüyor. Her rutin baskıya dönüşüyor. Her sorumluluk fedakarlığa dönüşüyor. Bu kadınlar tüm hayatını mağduriyet merceğinden yeniden çerçeveleştiriyor. Erkekler psikolojik olarak tamamen farklı yaşlanıyor. Bir erkek 40'a geldiğinde toplum ona doruk noktasına girdiğini söylüyor. Gümüş tilki, seçkin, sonunda kaynakları ve deneyimi var. Çıkma pazarındaki değeri genellikle artıyor. Bunu biliyor, hissediyor, bolluktan hareket ediyor. Göbeği büyüse
ve saçları dökülse bile. Ama kadınlara toplum son kullanma tarihi geçmiş mal olduklarını söylüyor. Doruk noktalarını geçtiklerini, görünmez olduklarını. 35'ten sonraki her doğum günü gençliklerinin cenazesi. Erkeklere şarapları yaşlandıkça daha iyi olduğu söylenirken kadınlara sütleri ekşidiği söyleniyor. 45 yaşındaki bir erkek isterse hala kadınları çekebileceğini biliyor. Sadece bu bilgi çoğu zaman yeterli oluyor. Harekete geçmesine gerek kalmıyor. 45 yaşındaki bir kadın arzu edilmenin son şansının kayıp gittiğine inanıyor. Bu çaresizlik gerçek veya hayali her fırsatta harekete geçmesini sağlıyor. Bu kadınların ayrıldıktan sonra tarihi yeniden yazma şekli beni çok rahatsız ediyor. Aniden tüm evliliğin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Hiç gerçekten mutlu olmadık. Her zaman rol yapıyordum. O her zaman kontrol ediciydi. Her güzel anı siliniyor. Her küçük tartışma istismara dönüşüyor. Seni kötü adam olarak resmetmesi gerekiyor, yarattığı yıkımı haklı çıkarmak için. Çünkü birisi için iyi bir şey yok ettiğini kabul etmek, o gerçek onu kırıyor. 18 yıl sonra karısı onu terk eden bir adamla konuştuğumu hatırlıyor. Kadın herkese kocanın duygusal olarak istismar ettiğini, ihmalkar olduğunu, yıllardır mutsuz olduğunu söylemiş. Bu onun için yeni bir bilgiydi. Ayrılmadan sadece aylar önce yazdığı fotoğrafları, videoları, aşk mektupları vardı. Mutlu aile tatilleri, romantik yıl dönümleri, sonsuz aşk beyanları. Ama şimdi ona göre hepsi sahte. 18 yıl boyunca rol yapmış. Gerçekten mi? 18 yıl. Gerçek daha basit. Onun kötü adam olması gerekiyordu ki kadın kendi hikayesinin kahramanı olabilsin. Ve çocuklar, onun yaşlanmaya karşı savaşında yanasar haline geliyor. Kendini anlayacaklarını söylüyor. Uyum sağlayacaklarını, onun mutlu olmasını istediklerini. Ama çocuklar ebeveynlerinin mutluluğunu umursamıyor. İstikrarı, öngörülebilirliği her iki ebeveynin orada olmasını umursuyorlar. Onun orta yaş paniği kendisi için çocukların duygusal güvenliğinden daha önemli. Yıllarca terapide annenin genç hissetme ihtiyacının neden sağlam bir aile ihtiyaçlarında daha önemli olduğunu anlamaya çalışacaklar. Anlamalısın bunu. Herhangi bir evlilikteki en tehlikeli an belirli bir erkekten dikkat almaya başladığı andır. Genel olarak erkeklerden değil, bir taneden. Belki yeni saç kesimini övüyordu bir arkadaşı. Belki Facebook'ta bulmuştu eski bir aşk. Belki antrenörü harika göründüğünü söylüyordu. Kim olduğu emin ol bana önemli değil. Önemli olan aniden fantezilerini ekleyeceği bir yüz olması. Artık sadece başka seçeneklerim olabilir değil. O bir seçenek olabilir haline geliyor. Ve o tohum ekildiğinde kanser gibi büyüyor. Masum olduğuna yemin edecek. Sadece arkadaş, sadece hal hatır sormak, sadece profesyonel. Ama değişiklikleri fark edeceksin. İsmini ya çok sık ya da hiç anmıyor. Telefonunu korumaya alıyor. Sormadığın şeylere açıklamaları var. Ya sürekli seninle kavga ediyor ya da alışılmadık bir şekilde kibar. Bunların ikisi de işaret. Gerçek şu ki bir kadın bu yola girdikten sonra ilişkiyi kurtarmanın yolu olmuyor. Ah, macerası çöküp yandıktan sonra geri gelebilir. Yeni adamın da başka bir erkek olduğu ortaya çıktıktan, heyecan geçip gerçek devreye girdikten sonra hatalarından bahsederek geri gelebilir, af dileyerek. Ama zaten bitti. Geri kalan kadın senin karın değil. Karının yüzünü takmış bir yabancı. Başka bir erkeğin anılarını taşıyor, seni macerasıyla karşılaştırıyor. Her şeyi olan kadınlar tanıyorum. Zengin kocalar, güzel evler, sağlıklı çocuklar ve yine de hepsinden vazgeçtiler. Gözlerini fark eden bir barmen için 20 yıllık evlilikleri spor salonunda tanıştıkları biriyle 3 aylık tutku için yok eden kadınlar tanıdım. Kocaları kötü olduğu için değil, kocaları tanıdık olduğu için. Ve tanıdık 40 yaşındaki bir kadını artık sarhoş edemez. Bu yaştaki kadın psikolojisini anladığında şunu fark ediyoruz. Kişisel değil bu. Karın başarısız olduğun için ayrılmıyor. Gerçeği kabul etmeyi başaramadığı için ayrılıyor. Daha iyi bir şeye koşmuyor. Kaçınılmaz bir şeyden kaçıyor. Yaşlanma, önemsizlik, ölümlülük. Ve sen kaçmaya çalıştığı tüm bu şeyleri temsil ediyorsun. Zulmün ne olduğunu düşün. Genç ve güzelken oradaydı. Seçenekleri varken onu seçtin. Sahada oynayabilecekken bağlandın. Bir hayat kurdunuz, çocuklarınız oldu, anılar yarattınız. Ve bu sadakatin ödülü sana en çok ihtiyacı olduğunda terk edilmek. En savunmasız olduğunda, kırışıklıkların ötesinde
alttaki kadını gören birine sahip olduğu için minnettar olması gerektiğinde. Ama minnettarlık bilgelik gerektirir ve bilgelik panikle asla bağdaşmaz. Modern kadın buna hazırlıklı değildi. Prenses olmak için yetiştirildi. Ona her zaman özel olacağı, her zaman arzu edileceği, her zaman seçenekleri olacağı söylendi. Kimse onu her kadının çarptığı duvar için hazırlamadı. Kimse ona güzelliği değer kaybeden bir varlık olduğunu öğretmedi. Erkek dikkatinin bırakman gereken bir uyuşturucu olduğunu öğretmedi. Kalıcı bir şey inşa etmenin yoğun bir şey hissetmekten daha önemli oldu. Bunun yerine sürekli daha iyisini hak ediyorsun, hislerini takip et ve mutluluk her şeydir. Beslenen bir diyetle büyütüldü. Yani hisleri değiştiğinde, mutluluk başka yerdeymiş gibi göründüğünde, daha iyisini hak ettiğini düşündüğünde harekete geçiyor. Sonuçlar lanet olsun, aile lanet olsun, yeminler lanet olsun. Bununla kırılan erkeklere hep şunu söylerim. Hiçbir zaman seninle ilgili değildi. Mükemmel olabilirdin, yine de giderdi. Berbat olabilirdin, belki kalırdı. Onun kararı koca olarak kalitenden değil, gerçeği kabul edemeyişiyle ilgiliydi. Sen onun zamanla olan savaşında sadece yan bir hasardın. Peki bir erkek ne yapmalı? Ben ne yaptım? Önce işaretleri erken tanı. Kadının tüm kimliği görünüşüne dayanıyorsa, erkek dikkatine bağımlıysa, yaşlanmayı zarifçe karşılayamıyorsa tehlikedesin. İkincisi, onun gidişinin senin başarısızlığın olmadığını anla. Birinin zamanla olan ilişkisini sen düzeltemezsin. Üçüncüsü, kendini ve çocuklarını koru. Her şeyi belgele. Varlıklarını güvence altına al. Savaşa hazırlan. Çünkü 40 yaşını geçmiş bir kadın hayatını havaya uçurmaya karar verdiğinde herkesi kendisiyle birlikte götürür. Acımasız gerçek şu. Modern kadınlar uzun vadeli ilişkiler için inşa edilmedi. Dikkat, onay ve yenilik için programlandılar. Temel inşa etmek yerine hisleri kovalamayı öğrettiler. Bağlılığı baskı, heyecanı aydınlanma olarak görmeyi öğrendiler. Ve evliliğin heyecanı öldüğünde, ki her zaman ölür, panikleyip kaçıyorlar. Tüm kadınlar böyle değil. Güzelliğin solduğunu ama karakterin dayandığını anlayan kadınlar da var. Heyecanın geçici olduğunu ama bir şey inşa etmenin kalıcı olduğunu bilenler. Bir kez seçilmenin ve sonsuza dek tutulmanın tekrar seçilip atılmaktan daha değerli olduğunu fark edenler. Ama bu kadınlar giderek nadir. Çünkü modern kültürdeki her şey kadınlara diğer tip olmalarını söylüyor, baskılıyor. 40'a yaklaşan bir kadınla evliysen dikkatli izle. Aldatma işaretlerini değil, panik işaretlerini ara. Gençlik takıntısı, geçmişe özlem, ani ona ihtiyacı, sorumluluk kızgınlığı. Bunlar patlamak üzere olduğunun uyarı işareti. Ve patladığında senin hayatını, çocukların istikrarını ve yıllarca süren inşayı beraberinde götürecek. Kimsenin duymak istemediği gerçek bu. Kimsenin yüzletmek istemediği gerçeklik de bu. 40 yaşın üzerindeki kadınlar sadece gitmiyor, yok ediyorlar. Kötü oldukları için değil, korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyorlar, görünmezlikten korkuyorlar, sıradan olmaktan korkuyorlar. Ve korkuları içinde bir kez daha özel hissetmek için her şeyi ve herkesi feda ediyorlar. Uyarılmadığını söyleme.